Sevgili izleyiciler, bugün sizlerle İslam düşünce tarihinin en önemli isimlerinden biri olan 4 büyük mezhep imamından İmam Şafii'yi konuşacağız. İslam hukuk metodolojisine yeni bir soluk getiren fıkıh usulünün temellerini ilk kez sistematik olarak kaleme alan bu büyük alimin hayatı, eserleri ve İslam dünyasına kazandırdığı mirasla tanışacağız. İmam Muhammed bin İdris eş-Şafii, miladi 167 yılında Gazze'de dünyaya geldi. İlginç bir tesadüftür ki onun doğum günü Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin vefat ettiği gündür. Kureyş kabilesinden gelen Şafii'nin soyu, baba tarafından Hazreti Peygamber'in 4. kuşaktan dedesi Abdülmenaf'la birleşir. Henüz 2 yaşındayken babasını kaybeden küçük Muhammed, annesiyle birlikte Mekke'ye taşındı. Fakirlik ve yetimlik içinde büyüyen bu çocuk, zor koşullara rağmen ilme olan tutkusundan hiçbir zaman vazgeçmedi. Yazı malzemesi bile bulamayan küçük Şafii, atık kağıtlar ve kemikler üzerine yazmayı öğrendi. 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen Şafii, 10 yaşında İmam Malik'in ünlü eseri El-Muvatta'yı sadece 9 günde hıfzetti. 13 yaşında Mescid-i Haram'da Kur'an dersleri vermeye başladı. 15 yaşına geldiğinde ise artık fetva verebilecek bir ilim seviyesine ulaşmıştı. Fasih Arapça öğrenmek için 20 yıl boyunca Beni Hüzeyl kabilesi arasında yaşadı. Burada cahiliye şiirleri, edebiyat, binicilik ve atıcılık öğrendi. Okçulukta o kadar yetenekli olmuştu ki 10 atışın 10'unu da hedefe isabet ettirirdi bes. İmam Şafii'nin ilim yolculuğu 3 büyük merkezde şekillendi: Mekke, Bağdat ve Mısır. 20 yaşlarındayken dönemin en büyük fakihi İmam Malik'in yanına gitmek için Medine'ye yolculuk yaptı. İmam Malik, genç Şafii'nin zekasından ve El-Muvatta'yı ezberden okumasından çok etkilendi. Ona şu ünlü nasihatte bulundu: "Cenab-ı Hak sana ilim nurunu ihsan etti. Onu günahlarla söndürme." İmam Malik'in vefatına kadar onun derslerine devam etti ve Medine fıkhını derinlemesine öğrendi. İmam Malik'in vefatından sonra Yemen'e gitti ve 5 yıl boyunca kadılık görevi yaptı. Ancak Ehl-i Beyt'e duyduğu muhabbet nedeniyle Abbasi karşıtlığıyla suçlanarak tutuklandı ve Bağdat'a Halife Harun Reşid'in huzuruna getirildi. Suçsuzluğu anlaşılan Şafii, Bağdat'ta İmam-ı Azam'ın öğrencisi Muhammed Bey Hasan Eş-Şeybani'den Irak fıkhını öğrendi. Bu dönem düşüncesinde devrim niteliğinde bir dönüm noktası oldu. Artık hem Hicaz fıkhını hem de Irak fıkhını derinlemesine bilen bir alim haline gelmişti. Hicri 195'te tekrar Bağdat'a döndüğünde artık kendi metodolojisini oluşturmuş, bağımsız bir müçtehit olarak talebe yetiştirmeye başlamıştı. Burada Ahmet bin Hanbel gibi büyük alimler ondan ders aldı. Hicri 200 yılında 50 yaşında Mısır'a yerleşen İmam Şafii, hayatının son ve en verimli dönemine girdi. İmam Şafii'nin düşünce hayatı 2 döneme ayrılır. Bağdat'taki görüşlerine Kavli Kadim yani eski mezhep, Mısır'daki görüşlerine ise Kavli Cedid yani yeni mezhep denir. Mısır'ın farklı sosyal ve kültürel yapısı, yeni deneyimler ve birikimler ışığında bazı görüşlerini gözden geçirdi ve revize etti. Mısır'da İmam Malik'in takipçileriyle karşılaştı. Onların hocalarını taklitçi bir anlayışla takip etmelerinden rahatsız oldu ve Malik'i bile eleştirebileceğini, hakikatin her şeyden üstün tutulması gerektiğini açıkça belirtti. Bu tavrı bazı Malikileri rahatsız etti. Ancak Benu Abdülhakem ailesinin himayesi sayesinde ilmi faaliyetlerini sürdürebildi. Mısır'da 4 yıl gibi kısa bir süre yaşamasına rağmen bu dönem son derece verimli geçti. Amrin el-As Camii'nde verdiği dersler büyük ilgi gördü. Rebi bin Süleyman el-Muradi, Büveyti ve Müzeni gibi meşhur öğrenciler yetiştirdi. Hicri 204 yılının Recep ayının son cuma günü 54 yaşındayken vefat etti. "Dünyadan göçüyorum, artık ondan ayrılıyorum. Ümit şerbetini içiyorum ve kerim olan Rabbime gidiyorum" sözleriyle hayata veda etti. Kahire'deki Karafe mezarlığına defnedildi ve kabri üzerine daha sonra bir türbe yapıldı. İmam Şafii'nin 130'a yakın eseri olduğu bilinmektedir. En önemli eserleri şunlardır: Er-Risale, fıkıh usulüne dair olan ve İslam hukuk tarihinde bu alanda yazılan ilk sistematik eser olması bakımından çok önemlidir. Bu eserde İslam hukukunun kaynaklarını, hadislerin değerlendirilmesini, icma ve kıyas gibi delilleri detaylı bir şekilde ele aldı. El-Üm, 7 cilt olarak basılan bu fıkıh eseri, İmam Şafii'nin Mısır dönemindeki görüşlerini içerir.
İçtihat ederek çıkardığı hükümleri kapsamlı bir şekilde sunar. Kitabül Hucce, Bağdat dönemindeki eski görüşlerini içeren bu eser, mezhebi kadimin temel kaynağıdır. İhtilafül Hadis, çelişkili gibi görünen hadisleri nasıl uzlaştıracağını anlatan önemli bir eserdir. Ahkamül Kur'an, Kur'an ayetlerinden hüküm çıkarma konusunda yazdığı eserdir. İmam Şafii'nin İslam düşünce tarihindeki önemi çok büyüktür. İslam hukuk metodolojisini ilk kez sistematik olarak ele alan kişidir. Er-Risale ile hukuk kaynaklarını, delillerin hiyerarşisini ve içtihat metodunu belirgin kurallara bağladı. Hadislere verdiği önem nedeniyle Bağdatlılar kendisine sünnetin yardımcısı lakabını verdi. Hz. Peygamber'e sahih bir senetle ulaşan rivayetlerin kıyas veya başka gerekçelerle reddedilemeyeceğini vurguladı. İmam Malik'ten aldığı hadis merkezli Hicaz fıkhı ile İmam Muhammed'den aldığı Rey merkezli Irak fıkhını birleştirerek orta bir yol buldu. Hadis sahih olunca benim mezhebim odur. Bu ünlü sözü hakikat arayışındaki samimiyetini ve taklide karşı duruşunu gösterir. Şafii mezhebi önce Mısır'da, sonra Suriye, Irak, Horasan, Yemen ve Endonezya'da yaygınlaştı. Bugün Anadolu'nun doğu ve güneydoğu bölgelerinde, Kafkasya, Filistin ve özellikle Endonezya'da milyonlarca Müslüman Şafii mezhebine mensuptur. Ahmet bin Hanbel onun için şöyle demiştir: "Eli hokka ve kalem tutup da boynunda Şafii'nin minneti olmayan kimse yoktur." Gerçekten de İslam ilimlerinin sistematik hale gelmesinde İmam Şafii'nin katkısı tarifsizdir. İmam Şafii sadece bir mezhep kurucusu değil, aynı zamanda İslam düşüncesine yeni bir bakış açısı kazandıran, ilmin ve hakikatin peşinde koşan örnek bir alimdi. Fakirlikten ilmin zirvelerine yükselen, 3 kıtada milyonlarca insanın hayatına dokunan bu büyük şahsiyetin mirası bugün de yaşamaya devam ediyor. Allah kendisinden razı olsun ve ilmini bizlere faydalı kılsın.